Yeni bir motosiklet videosundan hepinize merhaba. Arkadaşlar şu anda bir farklılık hissediyorsunuzdur. Önümde cam var. Yani ben genelde böyle motosiklete sonradan takılan camlara çok ayar olan bir insanım. Hala da öyleyim bu arada. Yani değişen hiçbir şey olmadı. Bunu arkadaşım Sercan hediye etti. İşte o da Aprilia motosikletini aldığında bu camın hem siyahını hem de böyle şeffafını yanında vermişlerdi. Abi kullanmıyorum, istiyorsan al. Öyle sağa sola uzuna falan giderken takarsın, en azından rüzgar rahatsız etmez dedi. Aldım, ben de taktım denemek için. Sonuçta sadece ön tarafta 4 mm alyanla 4 tane vida söküp takıyorsunuz. Yani değiştirmesi kolay olduğu için takayım, en azından bir deneyeyim, tecrübe edeyim dedim. Şimdi ilk taktıktan sonra tecrübem güzel. Tamam, belki görüntü olarak iyi falan ama şimdi birazdan size trafik durduğunda bir şey göstereceğim. Yani bu tarz şeyler böyle mesela aftermarket, işte motosiklete sonradan üretiliyor ediliyor ama yani bunun da bir argesini doğru yap ya. Bir bak. Yani tam kilit gidonda aynalar sana çarpıyor mu çarpmıyor mu, bunu bir gör. Geçen yola çıktığımızda arkadaşın Himalayan'ına da işte mesela GP Composite'den bir cam almıştı. Sonra şu elcik korumalardan falan almıştı. Korumalar şey yapıyor, sürekli cama çarpıyordu. Bu arada korumalar da gene GP'nin korumalarıydı. Yani motosiklet mesela kilitlenmiyordu gidonu. Bunda da aynanın şu kısımları, şuralar değiyor. Yani bir ayna uzatma aparatı gerekiyor bunu kullanabilmek için. Herhalde tam böyle kilit gidon dönüşleri yapabilmek için. Ama zaten ben bu yüksek camı nerede kullanırım? İşte sağa sola, belki yola gidiyorsam, üşenmezsem o 4 tane vidayı söküp takmaya, o zaman takarım. En azından birazcık daha az rüzgar alayım diye. Ama gene de yani bunun da rüzgar almama gibi bir durumu yok. Çünkü şu anki oturuş pozisyonumda zaten nereye geliyor? Tam böyle kaskımın altına geliyor. Yani rüzgarı doğrudan hani göğse almıyorum ama gene zaten kaskı alıyorum. Kaskı da gizleyemiyorsun. Hadi birazcık şöyle yapsam kaskın üst tarafından alıyor. Yani ama mesela şu hızlarda böyle 60'da 70'te fark ediyor şu an. Çünkü bu zaten evladiyelik Alpinstars montumu giydim ve içimde de tişört var. Bu tarz havalarda o rüzgar esmesini hissediyordum. Bilerek de ön tarafta zaten fermuarlarını da açık bıraktım. Hani göğsüme ne kadar rüzgar gelecek gelmeyecek göreyim diye. Bunun da eskisiyle birlikte fotoğrafını da çektim. Yani aralarında bir 20 santime yakın fark var. Abi ne kadar güzel bu arada ya. Ami ile çocuğu okula götürüyor. Şehir içi için işte tok falan yapmak yerine böyle arabalar aslında daha mantıklı yani. Ucuz olacak, herkes alacak. Herkes bu şekilde ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Yani motosiklet parasına şöyle kapalı bir şey alabiliyorsun işte. Al, çocuğu da okula götürebiliyorsun. Ne kadar güzel. Sonra eve geliyorsun. Tıraş makinesini şarjdan çıkartıyorsun. Ami'yi takıyorsun. Cam. Neyse, biz konumuza, camımıza dönelim. Yani bayağı kalın görünüyor. Öyle bir sallantısı şey falan yok. 4 taraftan zaten vidaladık. Şu an sağlam duruyor gördüğüm kadarıyla. Ha, bu ilerleyen zamanlarda böyle taşmaş sıçradığında ettiğinde İnşallah aynı sağlamlığı, aynı mukavemeti gösterir diye düşünüyorum. Yani o kadarını da düşünmüşlerdir herhalde. Yani şu aynayı düşünememişler ama camı düşünmüşlerdir diye düşünüyorum yani, güvenlik olarak. Kırılmıyordur zaten, sert. Biz de şöyle şu hareketi yapalım ve devam edelim. Yani genelde bütün motosikletlerimde hep bu böyle camlarla aldım. İşte ikinci el aldıklarımı atıyorum. Mesela NC700'de vardı. Çıkardım, orijinalini taktım. Tracer'da vardı. Çıkardım, orijinalini taktım. Monster'da saçma sapan bir tane vardı. Yani şu kadarcık böyle poğaça kadar bir şey. Çıkardım, naked bıraktım. Yani benim için aslında orijinallik, yani orijinal görüntü güzel. Ha, bu kendinden böyle camı olsaydı tamam.
Mesela Forza'nın camı çok güzel. Forza'yı ne kadar sevmesem de, dalga geçsem de Forza'nın camı güzel. Kendin kaldır, indir. O da güzel bir özellik. Yani oldu mu öyle olması gerekiyor. Bunlar sonradan takılanlarda da yani ben gerçekten şimdiye kadar böyle hoşuma giden görmedim. Ha, böyle kaliteli markaların, pahalı olanlarınki evet gerçekten güzel. Çünkü adamlar şeyini yapıyor. Tam böyle motora göre yapıyor, yerine göre yapıyor. Her şeyi düşünerek yapıyor. Tamam, onlar gene kullanılır ama böyle kimisi de mesela bunu takıyor. Bunun üzerine de takıyor böyle deflektörler, onlar bunlar. Yani bana hiç rüzgar gelmesin diye. Abi oldu olacak serayla tamamen kapat böyle şeyle, filmle. Yani sera yap sen kendini. Çilek gibi yetişirsin ondan sonra. Yani o kadarına gerek yok. Ben o kadar da rüzgar almayayım diye uğraşmaya gerek yok. Motosikletteyiz ya, her yerden. Önden kessen yandan gelecek rüzgar, gene gelecek sana yani. Bir de motosiklete bindiğinin o tadını al, değil mi? Rüzgarı al yani. Ben genelde bu tarz düşünceye sahip bir insan olduğum için hiçbir zaman motosikletimde böyle, şimdiye kadar işte diyeyim, hatta böyle bir cam kullanmamıştım. Buna para verir miydim? Vermezdim. Sercan hediye etmeseydi hani mümkün değil, takmazdım. En azından bir takayım, deneyimleyeyim. Size de işte bir video çıkarayım diye düşündüm. Aprilia içinde böyle ürünler varmış. Yani görüntü olarak kötü durmuyor. Ama şeye alışmışım mesela. Eski o füme cama alışmışım. Koyu renk. Şimdi bu böyle şeffaf. Sanki önümde böyle bir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Bu aynı camın aynı şekilde öyle karartılmış versiyon da var. Yani onu da alabilirsiniz tabii ki de. Yani tamamen görüntü. Şimdi şöyle şunun arkasına geçince muhtemelen GoPro falan daha güzel rüzgarsız alanda kalıyordur diye düşünüyorum. Göğsüme gelmiyor rüzgar. Mesela şu hızlarda 90'la gidiyorum ama şu yandan gelişini hissediyorum kollarıma yani. Bu da en azından böyle doğrudan göğse vuran bir rüzgar olmamasını engelliyor, işte işini yapıyor aslında. Böyle uzun yolda hani yağışta maaşta çok işe yarar. Onun dışında görüntü olarak birazcık büyük ya. Daha durun, bakın size şurada şöyle göstereyim. Duraklamak yasak ama biz duraklamayacağız, biz motosikletimizi göstereceğiz. Şöyle alayım yanaya, ineyim. Yani cam şöyle ama yakışıklı duruyor. Yani çok da kötü değil. Şöyle yandan baktığımız zaman hani aynaların üst seviyesine geliyor. Diğer cam şurada kalıyordu. Yani şurada yaklaşık bir, nereden baksanız 20 santime yakın fazladan bir mesafe var. Şöyle birazcık geriden bakınca hani motosikleti toparlıyor yani. Eğer oturuş pozisyonunuzda, benim bununla Yunanistan'dan dönerken o küçük camla bir fotoğrafım vardı. Şimdi onu şu köşeye koyuyorum. Hani oradan bakın, karşılaştırın, oturduğunuzda en azından kafanızı böyle bir şuraya kadar alabiliyorsunuz. Buradan sonrası zaten kasktan devam ediyor. Yakışıklı ya. Çok da çirkin durmamış. Hoppa. Bakalım şimdi bir yağışta falan da bunu test edelim. Önümüzdeki hafta gene yağışlı gösteriyor. Bir de zaten önümüzdeki hafta falan da biraz böyle uzun yola gideceğim bununla. Hani öyle uzun yola giderken de birazcık kullanırız, deneyimleriz. Hani rüzgar yemeyiz. Az önce inmişken keşke şeyi de gösterseydim size. Neyse, şimdi onu park ettiğimde gösteririm. Yani gidonu tam tur döndürdüğümüzde aynaya çarpıyor. Mesela şeyi hiç denemedim şu an. Gidon kilitleniyor mu acaba? Onu da zaten park ettiğimizde göreceğiz. Gidon kilitlenmiyor da olabilir bu arada. Yani o denemedik ama yani o eğer olmuyorsa zaten bunu da oradan sökmemiz lazım. Yani gidon kilidi gerçi çok caydırıcı bir şey yok ama en azından insanlar ileri geri oynamasın diye de güzel bir şey. Yoksa motosikletini park ediyorsun. İşte bir araba gelecek, park edecek. Yani sen oraya başka bir şey, arabanı koysan öyle çekemez. Motoru ileri alıyor, geri alıyor.
yerine oynatıyor. En sevmediğim şey. Kimseye yapmam. Tanıyor olsam bile telefonla ararım. Derim ki senin motosikleti çekiyorum şuraya ya da alıyorum. Bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Ama sen tanımadığın birinin motorunu ileri al, geri al. İşte yok benzinliklerde, park yerlerinde falan. Yani gereksiz. Tartışmaya çok açık bir konu. Yani sen niye benim malımı elliyorsun? Niye kafana göre ileri geri gezdiriyorsun? Öyle şeyler için gidon kilidi güzel bir şey. Ha, gidon kilidi olduğunda da yapmıyorlar mı? Bazı yapan geri zekalılar var. Yani o geri zekalılar bu sefer daha çok zarar veriyor ama yani iki ucu şekerli değnek diyelim. Hani kitleyeyim mi kitlemeyeyim mi, disk kilidini takayım mı takmayayım mı vesaire, bu tamamen olduğunuz yerle ve sizinle alakalı bir şey. Şimdi şu vizörümüzü açalım. Birazdan size şunu kilitlerken fark edeceğiz. Olacak mı olmayacak mı diye. Gelen var mı? Yok. Bak. Zaten hiç göstermeden şimdi oldu bak. Görüyor musun? Bak. Bak burayı da zedeliyor boş boşuna. Şimdi oraya bir şey koyalım. Kumaş bant. Kumaş bant koyalım ki gidon vurmasın oraya. Gördüğünüz gibi bakalım. Evet bak. 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 Burada bak. Şu an kilitlenmiyor. Bak. Şu hareketi yapıp kilitleyebiliyorum. Şurada. Buraya dokunuyor. Buralara kumaş bant koymak lazım. Boş boşuna şunu çizmeye gerek yok yani. Çok saçma. Ya da şuradan böyle ufak çentiklerle güzel bir dremelle oyulabilir. Gördüğünüz gibi bu camla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Bunlara dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.